Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün sizlerle tabanını waffle'dan hazırlayacağımız hem hafif hem de çok lezzetli bir meyveli pasta hazırlayacağız. Bu pastayı hazırlarken pandispanya veya kek yapmaya uğraşmayacağız. Ben tabanında hazır waffle kullandım. Ama evde waffle makineniz varsa siz evde de yapabilirsiniz waffle'larını. Evet, pastamızın yapımına malzemelerle birlikte başlayalım. İlk olarak kremasını hazırlayacağız pastamızın. Çünkü buzdolabında biraz dinlendirmemiz gerekiyor kıvam alması için. Kreması için ilk olarak bir paket yaklaşık 300 gram kadar labne peyniri, yarım bardak pudra şekeriyle güzelce bir çırpıyoruz. Ki pudra şekeri iyice erisin, içinde kaybolsun. Daha sonra üzerine 2 bardak soğuk süt ekliyorum. Buzdolabından çıkmış olması gerekiyor sütün. Kolay kıvam alabilmesi için. Bu 2 bardak süt ekledikten sonra bir paket kadar pastacı kreması ekliyorum. Burada krem şanti de kullanabilirsiniz pastacı kreması yerine. Ama krem şanti kullanacaksanız 1 bardak sütle yapın lütfen. Yoksa kıvamını tutturamayabilirsiniz. Pastacı kremasını da ekledikten sonra kremam tam olarak kıvam alana kadar iyice çırpıyorum burada. Eğer krem şanti kullanacaksanız labne peynirle pudra şekerini ayrı bir yerde iyice çırpın. Ve krem şantiyi de sütle ayrı olarak çırpıp daha sonra birbirine karıştırın. Yoksa krem şanti yine sönebilir. Ama pastacı kremasında böyle bir sorun yaşanmıyor. Kremamı hazırladıktan sonra onu buzdolabına koyuyorum biraz dinlenmesi için. Ve gördüğünüz üzere hazır paket waffle'lar aldım. Burada istediğiniz kadar waffle kullanabilirsiniz. Kalıbınızın ölçüsüne bağlı olarak. Ben dikdörtgen borcam için yaklaşık 2 paket waffle kullandım burada. Waffle'ları bu şekilde yerleştiriyorum ve üzerine herhangi başka bir işlem yapmıyorum. Yani sütle ıslatma veya meyve suyuyla ıslatma gibi bir işlem yapmıyorum. Kremadaki hafif nem ve ıslaklık onu zaten hafif yumuşatacaktır. Başka bir şeyle ıslatırsanız parçalanır. Buzdolabında soğumuş olan kremaya 2 tane büyük boy muzu doğradım ve buna ekledim. Kremayı bir miktar karıştırdıktan sonra waffle'ların üzerine güzelce yedireceğim. Ben burada muz kullandım ama siz başka meyve de ekleyebilirsiniz içerisine. Ben waffle'la muzu çok yakıştırıyorum. Yani normal waffle yerken de üzerine muz, çikolata çok lezzetli oluyor. Yine bu pastayı üzerine meyve sosu yapmadan çikolata sosu yaparak da aslında deneyebilirsiniz. O zaman da yalancı profiterol tadı gelecektir. Ama ben biraz daha hafif olmasını istediğim için üzerine meyveli sos yaptım. Hafif bir ekşilik istedim çünkü. Buzdolabında bekleyen pastacı kremamız bayağı bir katılaşmış, kıvam almış gördüğünüz gibi. Buzdolabına koymadan önce daha akışkan bir haldeydi. Üzerine tekrar sıcak bir sos koyacağımız için bu kremanın bu şekilde kıvam almış olması önemli. Yoksa meyveli sos da birbirine karışıp direkt eriyebilir. Buna da dikkat edin lütfen. Bu şekilde kremamı da güzelce sürdükten sonra üzerine direkt tekrardan buzdolabına koyuyorum tatlıyı. Böylece kremam biraz daha donmuş oluyor. Biraz daha katı bir kıvam almış oluyor. Ben de bu arada meyveli sosunu hazırlıyorum. Meyve sosu için 1,5 kadar karışık meyve suyu, yarım bardak şeker ve bunların üzerine yaklaşık yarım bardak kadar da su ekledim. Çünkü buradaki meyveli sosumu ben 2 bardak sıvı kullanılacak şekilde ayarladım ölçülerini. Ve üzerine tepeleme, tam tepeleme olmasa da tepeleme gibi 3 kaşık nişasta koydum. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. İlk olarak bu sıvı şeker ve nişastayı güzelce çırparak bunları bir eritiyorum. Çünkü nişastanın içinde topak topak kalmasını istemiyoruz. Bütün bunları güzelce erittikten sonra yine 300 gram kadar dondurulmuş yaban mersini kullandım. Burada siz isteğe göre farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Ekşi meyvelerden de kullanabilirsiniz. Mesela orman meyvelerinin diğer çeşitlerinden frambuaz olabilir, böğürtlen olabilir veya çilekli yapabilirsiniz. Bütün bunların hepsi çok güzel yakışacaktır bu pastaya. Bu şekilde çok az karıştırıyorum meyvelerimi. Daha sonra bir taşım kaynayacak kadar ocakta pişirdim. Bakın burada pişmiş hali. Sonra ilk sıcağı çıkana kadar bir 4-5 dakika bekliyorum. Daha sonra buzdolabından çıkarttığım ve iyice kıvam almış olan kremanın üzerine sıcak olan sosu döküyorum. Burada nişasta kullandığımız için eğer sosun soğumasını beklerseniz kalıp gibi olur ve üzerine dökemezsiniz. Çok kötü bir hal alır. O yüzden sıcak dökmeniz gerekiyor.
Ama dediğim gibi eğer kremanız henüz daha iyi bir kıvam almamışsa sosu hemen dökmeyin. Olmadı bir buzluğa atın tatlıyı. Hafif donsun. Ondan sonra üzerine sıcak sosu dökün. Pastamız burada bitti aslında. Burada ilk sıcağı çıktıktan sonra direkt yine buzdolabına koyuyorum pastamı. Ve dinlendirebildiğim kadar dinlendiriyorum servis etmeden önce. En az bir 2 saat kadar buzdolabında dinlenirse çok daha lezzetli olur. Tatlar birbirine geçmiş olur. Siz de böyle hemen çayın kahvenin yanına daha sonrasında ikram edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok pratik. Kremayı yapması da çok kolay. Sosu yapması da gerçekten çok kolay. Waffle'ları dediğim gibi hazır kullanırsanız çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta. Eğer waffle'ları da evde yapmak istiyorsanız size önerebileceğim önceden waffle'ları yapıp buzluğa atabilirsiniz. Böylece ne zaman yapmak isterseniz buzluktan çıkartın. Oda ısısında waffle'ların çözülmesini sağlayın herhangi bir işlem yapmadan. Daha sonra yine bu pastayı evde hazırladığınız waffle'larla çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ben hem yaparken hem de yerken gerçekten çok zevk aldım. Çok lezzetli bir pastaydı. İşte ekranda gördüğünüz gibi kat kat krema, sos hiçbiri birbirine karışmadan ve altındaki de waffle da çok da güzel ıslanmıştı. Tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Deneyip benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilir ve bunun gibi güzel tarifleri kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.